Bugün Abdullah Baybaşı'nı gören herkes önce tekerlekli sandalyeyi görüyor. Ama çok az kişi o sandalyeye mahkum olan adamın bir dönem Londra'nın en korkulan isimlerinden biri olarak anıldığını biliyor. Peki Abdullah Baybaşın kimdi? Londra'da nasıl bu kadar güç kazandı? Ve hayatını değiştiren o kurşun gerçekten her şeyi bitirdi mi? ...1980'li yıllarda Avrupa, uyuşturucu ticaretinin hızla büyüdüğü bir döneme giriyordu. Türkiye'den geçen güzergahlar, Balkan rotası ve Batı Avrupa pazarları organize suç örgütlerinin mücadele alanı haline gelmişti. İşte Baybaş'ın ailesi de bu dönemde adını duyurmaya başladı. Ailenin en bilinen isimlerinden biri olan Abdullah Baybaşın önce Hollanda'da, ardından İngiltere'de yaşamaya başladı. Özellikle Kuzey Londra'daki Türk ve Kürt topluluklarının yoğun olduğu bölgelerde etkisini arttırdı. İngiliz polisinin soruşturmalarına göre Baybaş'ın ailesi yıllar içinde uyuşturucu kaçakçılığı, haraç ve organize suç faaliyetleriyle ilişkilendirildi ve Kuzey Londra'daki bombacılar olarak bilinen grupla anıldı. Green Lanes. Dışarıdan bakıldığında sıradan dükkanların ve kafelerin bulunduğu bir caddeydi. Ama polis kayıtlarına göre bu bölge, Baybaşın grubunun en önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. İngiliz polisinin aylar süren gizli operasyonlarında burada yapılan toplantılar ve görüşmeler takip edildi. Soruşturma dosyalarında Abdullah Baybaşı'nın tekerlekli sandalyede olmasına rağmen örgüt üzerinde etkisini sürdürdüğü ve ziyaretçilerin ona büyük saygı gösterdiği anlatılıyordu. Bir polis yetkilisi, izledikleri görüntüleri The Godfather yani Baba filminden bir sahne gibiydi sözleriyle tarif etmişti. Ancak Abdullah Baybaşı'nın hikayesini farklı yapan yalnızca Londra'daki etkisi değildi. Onu diğer isimlerinden ayıran asıl olay yıllar önce yaşadığı silahlı saldırıydı. 1980'lerin ortalarında Avrupa'da bulunduğu sırada silahlı bir saldırıya uğradı. Güvenilir kaynaklar bir bar ortamında ya da benzer bir olay sırasında omurgasından vurulduğunu ve bu nedenle belden aşağı felç kaldığını aktarıyor. Saldırının tam olarak nerede gerçekleştiği ve ayrıntıları konusunda farklı anlatımlar bulunsa da ortak nokta aynı. O kurşun Abdullah Baybaşı'nın hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Çoğu insan böyle bir yaralanmadan sonra her şeyin biteceğini düşünürdü. Çünkü yeraltı dünyasında güç denildiğinde akla önce fiziksel üstünlük gelir. Ama organize suç yapılarında gerçek güç çoğu zaman fiziksel kuvvetten değil, kurulan ilişkilerden, sadakatten ve korkudan beslenir. İşte Abdullah Baybaşı'nın hikayesi tam da burada ilginçleşiyor. Yürüyemiyordu, koşamıyordu. Silahlı çatışmaların içinde bulunması artık mümkün değildi. Ama adı konuşulmaya devam ediyordu. İngiliz polisinin soruşturmalarına göre insanlar hala onun talimatlarını bekliyor. Toplantılarda onun sözünü dinliyor ve kararlarını uyguluyordu. Yani o kurşun bedenini durdurmuş olabilir. Ama kamuoyunda ve soruşturmalarda anlatılan etkisini tamamen ortadan kaldırmamıştı. 2000'li yıllara gelindiğinde Baybaşın ailesi Avrupa'da en çok konuşulan organize suç dosyalarından biri haline geldi. Abisi Hüseyin Baybaşın Hollanda'da hapse girmesinin ardından Abdullah Baybaşı'nın aile içinde daha görünür bir rol üstlendiği öne sürüldü. İngiltere'de hakkında açılan davalar, aldığı mahkumiyet kararı, daha sonra bozulan uyuşturucu mahkumiyeti ve yeniden görülen süreçler onu uzun yıllar gündemde tuttu. Bugün Abdullah Baybaşın denildiğinde insanların aklına ilk gelen şey tekerlekli sandalye olabilir. Ama aslında o sandalye sadece bir yaralanma sonucu değil, Avrupa'da onlarca yıl konuşulan organize suç hikayelerinin de sembollerinden biri haline geldi. Saçlar yağmur olur, görenler hayran olur. Gülüm senin yüzünde kavga değil kan olur. Gülüm senin yüzünden kavga değil kan olur.
yar oy yar oy.